Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Dilerim her zaman istediğiniz örgüleri kolaylıkla örebilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz tığ işi, araba figürlü, kolay bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli uygulayabilirsiniz. Kolaylıkla örebilirsiniz. Yapımı çok kolay. Böyle çok güzel de oldu bakın. İkisi de bebeklerinizin ayaklarına da çok yakışacaktır. İstek alan bir modeldi. İstek üzerine yaptım ve çok da beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve severek yaparsınız. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: tek renk bir patiklik iple örgüsünü yaptım. Şu araba figürü için ise böyle gri ve mavi renkte de bir patiklik ip kullandım. İğnem var. Bir de 3 milimetre şişlerim var. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi bu şekilde atarak başlayalım. Toplamda 50 adet ilmekle başlayacağız. Bu benim ördüğüm patik 0-6 ay bebeklerinize olacaktır. İlmek sayısını arttırarak diğer ayak numaraları için de uygulayabilirsiniz. İlmeklerimizi ilk sırada atarken böyle oldukça gevşek atmaya çalışalım ki şöyle bir esneme payı olsun. Çünkü örgünün devamında haroşa örgü öreceğiz. Haroşa örgü esneyebilen bir örgü türüdür. Alt tarafının sıkmaması daha iyi olur. Bu şekilde 50 tane ilmek atalım. 50 tane ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Başlangıç ipim bakın bu tarafta. Şimdi ilk ilmeği örmeden alalım. Burası örgünün arka yüzü. Her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Sonrakileri ters olarak örmeye devam ediyorum. Son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıkıyor. Bakın burası örgünün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın ipim bu tarafta. İlk ilmeği örmeden alıyorum her zamanki gibi. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar yine ters olarak öreceğiz. Son ilmeği düz olarak öreceğiz. Bakın örgünün ön yüzündeyim. Bir diş haroşa sırası oluşturdum. Ben haroşa sırasını örgünün ilmekleri arka yüzünde ve ters yüzünde, arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde haroşa örgüyü oluşturuyorum. Böyle örmeye devam edelim. Yani ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örelim ve toplamda 10 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, bakın bu şekilde 50 tane ilmeğimle 10 diş haroşa sırası ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş ördük. Daha büyük ayak numaraları için yaparken tabi bu sıra sayılarını arttırabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi 3'e böleceğim. 8 tane ortaya, 21 bu tarafa, 21 de bu tarafa ayıracağım. Şimdi 21 tane ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde örelim. Örgümün ön yüzündeyim. 21 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şimdi ortaya ayırdım. 8 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.'yi örerken son ilmeği buradan da bir ilmek alarak yanına ikisini birlikte ters örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. İleriye kadar gitmedim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şu şekilde
8.'yi örerken buradan da bir ilmek yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine başa kadar gitmedim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. İlmekleri artık saymanıza gerek yok. Dilerseniz sayabilirsiniz. Çünkü artık bakın bu şekilde ilmekler ayrılmış olacak. Burada da yine aynı şekilde arada bayağı böyle bir boşluk oluyor. Bununla bakın bu 8. ilmek. Buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Ve çeviriyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Bakın son ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmeği yanına katarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Bu şekilde örerek ilerleyelim. 13 tane ilmek bu tarafta, 13 ilmek bu tarafta kalana kadar aynı şekilde örelim. Ortada da 8 ilmek olacak. Evet, bakın böyle örerek ilerledim. Şöyle bakın şu kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi saydığımda burada 13 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Ortada 8. Bu tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 13. Şimdi artık bırakıyoruz aynı işlemi yapmayı. Devam ediyoruz örmeye. Sıra sonuna kadar öreceğiz artık. Çünkü bu kadar eksiltmek bize yeterli. Burada son ilmeği de artık tek örüyorum. Şimdi burada bir boşluk oluyor. Böyle delikli bir kısım oluşmasın diye şuradan bir ilmek alacağız şöyle. Aldığımız bu ilmeği buradaki ilmekle birlikte öreceğiz ve artma eksiltme yapmamış olacağız. Böyle geçelim. Bu tarafa doğru sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sırayı tamamlayıp örgünün arka yüzüne geçeceğiz. Yine arka yüzünde de ilmekleri artık başa kadar öreceğiz. Şu kısma kadar gelelim. Yine burada ilmek almayı göstermek istiyorum. Evet, şurada böyle bir boşluk oluyor ve direkt örerek geçince delikli bir kısım oluşuyor. O yüzden böyle bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki ilmekle ikisini bir örüyorum. İlmek sayısında artma eksiltme olmuyor. Toplam 34 tane ilmeğim var. Artık 34 tane ilmeğimle örmeye devam edeceğim. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzüne geçtiğimde lastik örgüye başlayacağız. Sırayı tamamladım. Şöyle bakın artık böyle örgümüzü, patiğimizi şöyle tamamladık. 34 ilmekle lastik örgü örerek devam edeceğiz. Şöyle o kısmını da göstereyim sizlere. Bakın şu kıvrılan kısmı şöyle şimdi lastik örgümüzü kuralım. Örgünün ön yüzündeyiz. Örgünün ön yüzünden kuralım. Şimdi şuradaki haroşa sıralarını bir sizlere saymak istiyorum. Şöyle yukarıya doğru. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 diş haroşa sırası var. Artık lastik örgüye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Böyle ilerliyoruz. Bir ters, bir düz lastik örgüyü uyguluyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet, düzler, tersler bakın şöyle ortaya çıktı. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzü de yine ilmekleri göründüğü gibi örelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ters, ters örüyorum. Bir sonraki düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters, ters. Bir sonraki düz. Bir ters, bir düz. İlmekler nasıl görünüyorsa o şekilde örmeye devam edelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle düzler, tersler ortaya çıktı. Şöyle bakın.
Arka yüzü de aynı şekilde. İlmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de göründüğü gibi örmeye devam edelim. Bir düz bir ters şeklinde. Şu lastik örgü kısmını yapıyoruz. Dilediğimiz uzunlukta bunu yapabiliriz. Böyle ben kıvırarak kullandım. Dilerseniz kıvırmadan da kullanabilirsiniz. Kıvırmayacaksanız eğer daha kısa örerseniz daha uygun olur. Böyle devam edelim. Evet, bakın şu şekilde ördüm ben. Bunu istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz dediğim gibi. Uzunluğuna nasıl karar verdim? Şöyle ikiye katladım. Benim için bu yeterli olduğu için burada artık bırakıyorum. Şöyle bakın, şurada göründüğü gibi. Örgünün ön yüzünden ördüm geldim lastik örgüyü. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzündeyken ilmekleri kapatacağım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Burada ilmekleri çok sıkmayalım kapatırken. Ayağı giyerken zorlanmış oluruz. Yani büzülmüş olur. Esneme payı olmaz bu tarafta. O yüzden gevşek kapatma yapalım. İki ilmeği birlikte ters örüp bu ilmeği diğerine geçirip yine iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, böyle son bir ilmeğim kaldı. İpimi biraz uzun keserek böyle dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimi de çekiyorum. Şöyle sıkalım ve tamamlamış olduk. Patiğimizin örgüsünü bitirmiş olduk. Şöyle bakın. Şimdi ipime iğnemi geçiriyorum. Böyle patiğimin tersini çeviriyorum. Şöyle bir görüntüsü olacak. Tersini çevirdim. Evet, dikmeye başlıyorum. Öncelikle şu kısımlarını sabitleyerek dikmeye başlayalım. İç kısımdaki ilmekleri alarak şöyle dikelim. Evet, iğnemi ipime geçirdim. Şimdi lastik kısmını geriye kıvırdığım için orayı patiğimin düz tarafından dikeceğim. Tersini çevirmedim. Düz tarafından şöyle iki ucunu birbirine sabitleyelim. Sadece lastik örgü kısmını patiğimin düz tarafından dikiyorum. Diğer taraflarını patiğin tersinden dikeceğiz. Şöyle karşılıklı ilmekleri alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şöyle iç taraftakileri. Birbirine böyle karşılık gelecek olan ilmekleri şöyle alarak dikimini gerçekleştiriyorum. Şimdi lastik örgü kısmını bitirdik. Patiğimizin şöyle çevirdim, bakın. Şu an tersini çevirdim. Geri kalan kısmını patiğimizin tersinden dikeceğiz. Niçin bu şekilde yaptık? Çünkü lastik örgü kısmını geriye katlayacağımız için bu şekilde yaptık. Böyle dikerek ilerleyelim. Bu kısma kadar gelelim ve dikimini bitirelim. Patiğimin dikimini tamamladım. Şimdi şöyle düz tarafını çeviriyorum. Bakın bu şekilde. Şu kısmını ilmekleri kapatırken gevşek bıraktık. Çünkü bakın şöyle bir esneme payı olsun giyerken. Sıkı kapatırsak giymesi zor olacaktır ayağı. Bakın bu şekilde manken ayağıma da giydirdim. Taban kısmını göstereyim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Bu lastik örgü kısmını dilediğiniz uzunlukta, kısalıkta yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ayağa tam oturan bir model oldu. Şu şekilde araba figürü yapmıştım ben. Şimdi bunun nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Araba figürü için ise böyle bir mavi renk kullandım. Bir de şu
tekerlek kısımları için gri renk kullandım. Bunu siyah renkle de yapabilirsiniz. Bir de bu şekilde düğme de kullanabilirsiniz. O tekerlek kısımlarına bakın şu şekilde. Böyle örmek istemezseniz eğer evinizde böyle düğme, boncuk varsa bu şekilde boncukla da yapabilirsiniz. Şu tekerlek kısımlarını örmeseniz de olur. Siz nasıl isterseniz, ben ördüm. Gri renk kullandım. Siyah renkte kullanabilirsiniz. Şimdi gerekli malzemeleri mavi renkle öreceğim. Tığım var. 2 numara 1.75 mm. Elinize yatkın herhangi bir tığla örebilirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 adet zincir çekiyorum. Sonrasında tığıma ipimi bir kez dolayarak sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3. zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincirime batarak trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar yaparak ilerliyorum. Her bir zincire bir tane ikili trabzan. Sıradaki zincirime battım. İkili trabzan. Böyle ilerliyoruz. Toplam 14 adet ikili trabzanımız olacak. Zincirimiz boyunca trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Her bir zincire bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir sayalım şimdi. Bakın. Şurada başta var bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir tane daha yapalım. Evet, böyle 14 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Bakın son trabzanın dibine sık iğne olarak battım ve örgümü çevirdim. Şimdi burada tığıma bir kez ipimi doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak şöyle 3 ilmeği, üçünü birlikte ördüm. Sonrasında sırasıyla her bir trabzana bir trabzan denk gelecek şekilde batalım. Bakın şu kısımlarına. Böyle batarak gidelim. Her birine bir tane batıyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Evet, sonuncuya da battım. Bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü olacak. Sonrasında örgümü çevirdim. Tığıma ipimi bir kez doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batarak 3 ilmeğin üçünü birlikte bir kere de ördüm. Sonrasında 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez doladım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Sonrasında 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak battım ve örgümü çevirdim. Şu zincirime şöyle sık iğnelerle dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile doldurdum. Trabzanın tepesine
battım sık iğne olarak. Bakın batıyorum bir diğerine, bir kere de örüyorum. Böyle sık iğne yapıyorum. Trabzan tepelerine de battım. Sonra buradaki 4 zincirli kısma geldim. Oraya da 1 2 3 4 tane sık iğne ile doldurdum. Burada bakın bir yarım trabzan yapmıştık. Onun tepesine battım ve dönüyorum. Şurada bakın trabzan boşluğu var, 2 tane yanda. Onun içine girdim. 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki trabzanın içine girdim. 2 tane sık iğne yaptım. Şuraya tepeye battım. Bu şekilde bakın tamamlamış oldum. 2 zincir çekerek, burada ipimi biraz uzun koparacağım çünkü dikmek için kullanacağım. Şöyle koparmış oldum. Bitmiş halini şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi tekerleklerini yapacağız. Tekerlekleri için gri ip kullandım. Zincir çekerek başlayacağız. 5 adet zincir çekelim. Bir, 2, 3, 4, 5. Bunu bir yuvarlak haline getirelim. Şurada baştaki zincire batarak kapatalım. Bir zincir çekelim ve yuvarlağın içini sık iğnelerle dolduralım. Bunu istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Bu yuvarlağın etrafını böyle dolanın. Bu şekilde bir yuvarlak elde edelim. Bu şekilde doldurarak ilerleyin. Burada ben saymadım. Şöyle doldurarak ilerledim. Baştaki sık iğneye battım. 2 zincir çektim. İpimizi kesebiliriz. Yine uzun kesiyorum. Dikmek için kullanacağım. Bakın şöyle. Şu şekilde bu kısımlarına böyle dikeceğiz. Şu şekilde bakın. Şimdi iğneme ipimi geçiriyorum. Şöyle dikelim. Böyle istediğiniz yerlerden sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde diktim ben. Böyle çeşitli yerlerinden sabitleyerek böyle bir tane daha örelim. Onu da şu kısma dikelim. Dilerseniz dediğim gibi düğmede ya da boncukta kullanabilirsiniz. Benim şöyle önceden hazırladığım vardı, bakın. Arkasını da göstereyim, bakın. Şimdi bunu patiğimize dikeceğiz. Mavi ipimize iğnemizi geçirdikten sonra şöyle patiğimizin üzerine koyalım. Böyle çeşitli yerlerinden sabitleyerek dikeceğiz. Önemli olan bizim burada arabamızın sabit böyle dikilerek güzelce durması, böyle yıkandığında falan bozulmaması. O yüzden şu kısımlarından güzelce böyle sabitleyerek dikebilirsiniz. Tekerleklerinden artık dikmenize gerek yok. Zaten onlar arabamıza sabit. Bu şekilde diktikten sonra bitirmiş olacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İstek alan bir modeldi. İnşallah istek yapan kişi de sizler de çok beğenirsiniz. Severek örersiniz. Hoşça kalın.